Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz biraz enteresan olacak. İzleyince anlayacaksınız ama ben biraz ipucu vereyim. Tarif Fransa yöresinden Naz Hanım'dan geldi. Yaptığı yemek taco Meksika yöresine ait. Bitmedi. Guacamole sosu ve salsa sosunun da tarifini vereceğiz. Belki yedikten sonra salsa da yaparsınız. Tarifimizi 3 kişi beraber hazırladı. Naz Hanım, kızı ve Batman. Gözüm Batman'de bu arada. Batman kim mi? İzleyin, göreceksiniz. Evet, tacosun için önce avokado sosumuzu hazırlayacağız. Yani diğer ismiyle guacamole sosu. Bunu normal şekilde de yiyebilirsiniz. Ekmeğe sürüp kahvaltılık olarak da kullanabilirsiniz bu sosu. Cipslerinizin yanında da yapabilirsiniz. Avokadonun tüketimi de zaten böyle. Bunu böylece öğrenmiş olursunuz. Bunun için 3 tane avokado, bir tane limonumuz var. Limonumuz az gelirse bir limon daha ekleyebilirim. Bir çatal, bir kaşık, bir de böyle bir kaba ihtiyacımız var. Başlıyorum şimdi. Avokado temizlerken önce avokadomuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Ben zaten en olgunlarından aldım. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman otomatik olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi bu çok olgun olduğu için çekirdeğini bakalım nasıl çıkartacağım. Ezilmeden çıkartabilirsem. Bıçağı saplayıp çevirdiğim an çıkması lazım ama ben genelde küçük bıçak kullandığım için bu şekilde biraz zor çıkacak. Onun için sıkarak çıkartacağım. Yani hiçbir şey fark etmeyecek. Zaten bu kısımlarını alacağım ben. Şöyle yapayım çekirdeğini. Büyük bıçak kullananlar varsa aranızda onlar çok daha kolay çıkartacaklardır. Çünkü ben büyük bıçakları sevmiyorum. Şöyle çekirdeği gördüğünüz gibi çıktı. Bunu atıyoruz yan tarafa çöpe. Hemen kaşığımızın yardımıyla şu şekilde avokadomuzu içinden çıkartıyoruz. Avokadonun yumuşak olanlarını alırsanız eğer hem çıkartması hem de yapması çok daha kolay olacaktır. Şöyle yapayım. Videoyu da kızım çekiyor bu arada. Arkamızdan gelen hatır hutur seslerde bizim kedimiz Batman'den. Her an üzerimize de saldırabilir. Çığlık atarsak anlarsınız. 3 avokadonun 3'üne de aynı işlemi yapacağız. Sonra ezmeye geçeceğiz. Bunların hepsini yapacağımız işlemi göstereyim. Çatal yardımıyla şöyle ezeceğiz. Ben diğerlerini de temizlerim bu arada. Bu şekilde iyice ezdikten sonra üzerine limon sıkacağız tamamını. Çok az. Bir çimdik kadar tuz. Bir çimdik kadar da karabiber ekleyeceğiz. Sosumuz hazır olacak. Kapatabilirsin. Evet, şimdi ikinci sosumuza geçeceğiz. Salsa sosu. Bunun için gerekli olan malzemelerimizde birazcık tuzumuz ve birazcık karabiberimiz var. Tuz beyaz olduğu için tabak görünmüyor olabilir. Yine bir tane limonumuz var. 4 tane kabukları soyulmuş domates ve kişniş. Kişnişi biliyorsunuzdur. Maydanozun amcasının oğlu, kuzeni falan. Şöyle iri yapraklı bir adet ot. Yani böyle. Bunun en önemli özelliği aroması var biraz. Değişik, güzel, hoş bir aroması var. Domatesleri küçük küp küp doğrayacağız. Kişnişimizi doğrayacağız. Limonumuzu sıkacağız. Karabiber ve tuzumuzu da ekledikten sonra hepsini karıştıracağız. Salsa sosumuz hazır olacak. Doğrama kısmını yine hızlandırılmış çekim olarak alacağız. Kapatabilirsin annem. Malzemelerimizi sayıyorum. Tacosun en ana kısmı için. Kıymamız var. Vallahi bunun ölçüsünü bilmiyorum. Büyük bir tabak. Biz çok sevdiğimiz için. Küp küp doğradım. Bu arada soğanları 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ocak ısınsın diye. Onu da hemen koydum, kızarmaya başladı hafiften. Burada da kırmızı biberimiz, sarı biberimiz ve turuncu biberimiz var ve hepsi küp küp doğranmış. Bir diş sarımsak ve kök zencefil. Baharatlarımız yine kırmızı biber, karabiber ve tuzumuz var. Soğanımız hafiften kavrulmaya başladı. Bu malzemenin hepsini pişireceğiz ve çok şahane bir tacos yapacağız. Bunları hafif, çok fazla değil. Azıcık kızartacağız. Çünkü kıymanın içine de pişirecekler zaten. Sarımsak ve zencefilimizi de içine rendeleyeceğim küçük rendeyle. Fransa'nın sarımsakları bayağı büyük olduğu için bir diş bayağı fazla bile gelecek. Sarımsak tamam. Zencefilimizi atıyoruz. Zencefil çok hoş bir aroma. Çok hoş bir tat veriyor. Tacosun olmazsa olmazı. Bunu normalde kıyma kavururken de zencefil kullanabilirsiniz içine. Çok sevdiğimiz için biraz fazla koyacağım. Keyfinize göre koyabilirsiniz ama kıymaya gerçekten zencefil çok yakışıyor. Öyle söyleyeyim. Yanımda bıçak olmadığı için elimle yapacağım artık bunu. Yanmasını istemiyorum malzemelerine. Şöyle hemen karıştırıyorum. Zencefilin kokusu gelmeye başladı bile. Mis gibi. İçine kıymamızı artık karıştırıyorum. Baharatlarımızı da atıyorum. Tuzumuzu daha sonra atacağız şimdi. Kırmızı biber ve karabiber. Acıyı çok sevdiğimiz için ev yapımı kırmızı pul biber getirdik Türkiye'den.
Sadece sunumu ve nasıl yenileceği kalıyor. Kapatabilirsin anneciğim. Takosumuzu en son şimdi artık servise hazırlayacağız. İki şekilde sunabiliriz. Ben size ikisini de göstereceğim. Evet, bu tortilla ekmeği bizim Türkiye'deki lavaşa benzeyen bir şey. Bunun ismini unuttum ben. Fajita. Fajita yapmak için kullanılan bir şey. Bunun yerine cips gibi daha uzunu vardı. Ondan bulamadığım için bunu aldım bugün. Hemen sunumuna geçiyorum şöyle. İçine önce biraz kıymalı harcımızdan koyuyoruz. Kafamıza göre ne kadar istersek. Hazırladığımız diğer soslarımız vardı. Salsa. Bunları da isteğimize göre istediğimiz kadar koyabiliriz. Ve en sonunda avokado sosumuzdan ekliyoruz şöyle üzerine. Bu bir tane sunum şekli. Bu şekilde üzerine kaşar da koyabilirsiniz. Batman gider misin annem orada? Evet, ikincisine geçiyorum. İkincisi için de o ısıttığımız wraps, tortilla ekmeği, artık lavaş ne derseniz bir sürü ismi var. Bu şekilde dürüm yapıyoruz bunu da. Yine kıyması, avokadosu. Hızlı olmak zorundayım çünkü tavadaki birazdan yanacak. Eğer hızlı olmazsam şöyle ocağın altını kısmak tabii hiç aklımıza gelmiyor. En son olarak da salsadan koyuyoruz. Batman lütfen miyavlama ve sakın üzerime atlama lütfen. Gerçekten acıtıyorsun. Bunu da bu şekilde. Ben bunu da biraz beceriksizim. Şöyle yapıyoruz. Bunu birazcık sular akacak. Gözüm Batman'de bu arada. Önüme de bakmıyorum. Batman hayır. Lütfen no. Batman ne olur bırak bacağımı. Evet. Diğeri de bu arkadaşlar. İster bu şekilde yersiniz, sunum yapabilirsiniz. İster bu şekilde, ikisi de aynı tat, aynı lezzet. Birinin görüntüsü daha güzel. Hepinize afiyet olsun.